Herkese merhabalar. Yeni bir Kaptan Baha videosunda beraberiz. Ben Bahadır Acuner. Bundan kısa bir zaman önce sizlere 2017 yılında meydana gelen ACT Hava Yolları'nın Bişkek'teki kazasıyla ilgili ayrıntılı bir yorumları içeren bir kaza raporu incelemesi videosu yapmıştım. İzlemek isterseniz ona buradan ulaşabilirsiniz. Geçtiğimiz günlerde de yakın havacılık tarihimizdeki bizleri yasa boğan çok kötü bir kazanın da raporu yayınlandı. Bu sefer kaza İran'da olmuştu. İran'da olan kazanın raporlarını İran'daki araştırma kurumu bitirdi, sonuçlandırdı ve bunun sonrasında halka açtı. Umarız ki bir gün bizde de aynı şey olur. Bizim de Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz, Ulaştırma Bakanlığımız bu kaza raporlarını, Türkiye'deki tüm kaza raporlarını halka açık hale getirir. Tarihler 11 Mart 2018'i gösterdiği zaman 11 kişi hayatlarının en mutlu yolculuklarından birinden dönüyorlardı. Dubai'ye gitmişlerdi, 3 gün kalmışlardı ve bunun için de şirketin özel jetini kullanmışlardı. Uçak 3 gün Şarjah Havaalanı'nda kaldı. Daha buradan itibaren bir takım olaylar kazanın hazırlayıcısı olabilecek şekilde şüpheli olarak bakılan olaylar. Örneğin güvenlik kameraları ve diğer başka yer görevlileri tarafından çekilmiş fotoğrafları var. Kaza raporunda söz edildiğine göre uçağın pitot tüpleri ve diğer kaplanması gereken bazı yüzeyleri ilk başta kapanmamıştı. Özellikle Şarjah gibi çölde olan bir yerin ve sürekli rüzgara maruz kalan, çöl kumlarına maruz kalan bir yerde bunun yapılmaması raporda dikkat çekilen noktalardan bir tanesi. Şimdi gelelim uçuşa. Uçak Türkiye'de MC Aviation tarafından işletiliyor. Uçağın kazasının sonrasında gerek bu MC Aviation'ın yetkilileri, gerekse uçak Kanada imalatı olduğu için Kanada'dan Transit Safety Board, bu da işte Amerika'daki NTSB'nin karşılığına geliyor. Türk Sivil Havacılığından Kaza Kırım ekibi uçak kazası konusunda inceleme yapıyorlar. FDR'lar Fransa'da inceleniyor. Cockpit Voice Recorder'lar Fransa'da inceleniyor. Burada da inceleme sırasında yine bu sözünü ettiğim mercilerden yetkililer bulunuyor. Kokpit konuşmaları dinleniyor ve uçağın uçuş parametreleri kokpit konuşmalarıyla aynı zamanda üst üste konularak ne zamanda ne olduğu ortaya çıkıyor. Uçak Şarjah'tan sorunsuz olarak kalkıyor. Kalktığı zaman da Türk Hava Yolları'nın 757 numaralı 737-800 uçağının arkasından kalkıyor. Challenger İstanbul Atatürk Havalimanı'na gidecek. Türk Hava Yolları'nın 737 ise Şarjah'tan Sabiha Gökçen Havaalanı'na. Bunun neden ilginç olduğunu biraz sonra açıklayacağım size. Bu iki uçak birbirlerini takip eder şekilde İran hava sahasına giriyorlar. İran hava sahasına girdiklerinde 14.32 gibi önce 360 yani 36.000 fitte gitmeyi planlıyor uçak. Arkasından pilot 380'a yani 38.000'e tırmanmayı düşünüyor. Yardımcı pilotun deneyimi toplam uçuş saati olarak 1132 saat. Son 90 günde 48 saat uçmuş. Onun dışında uçakta da 114 saat toplam uçuş saati tecrübesi var. Kaptan tabii ki daha tecrübeli. Kaptanın tecrübesi 4880 saat toplam saat. Son 90 günde 54 saat uçmuş. Uçakta da 1600 kadar saati var. Yani uçağı bayağı iyi tanıyan bir kaptan olarak düşünüyoruz biz. Gelelim simülatör eğitimlerine. Kaptanın simülatör eğitimi 13 Mayıs 2017'de Amsterdam'da CAE tarafından yapılmış. CAE dünya çapında bilinen çok iyi bir simülatör hizmeti veren bir firmadır. Hem simülatörleri üretirler hem de aynı zamanda eğitim hizmeti de verirler. Ve bu eğitim sırasında kaptanın eğitiminin kayıtlarında uçağın perde vites olması yani stall olması durumunla ilgili eğitimler de verilmiş. Bu hem kalkış stallları hem iniş stallları ve hem de seyir halindeyken yüksek irtifada yapılan stalllar konusunda kaptan eğitim almış. Bu neden önemli? Birazdan geleceğiz ona. First Officer çok ilginç. Şöyle ilginç. First Officer 4 Eylül 2017'de aynı eğitimleri almış. 7 Eylül 2017'de
First Officer bu eğitimlerden yani stall tanıma ve stall recovery yani stall'dan kurtulma eğitimlerini tekrardan almak zorunda kalmış. Çünkü 4 Eylül'deki aldığı eğitimde yeterli bulunmamışlar. Bu raporda böyle anlatılıyor. Raporda örneğin bu eğitimin kopyaları, kayıtlarının kopyaları bulunmuyor. Genelde NTSB raporlarında bu tür raporların kayıtları yani eğitim kayıtlarının da kopyaları yayınlanır. Burada yayınlanmamış. O yüzden İranlı araştırma görevlilerinin biz burada doğruyu söylediğini varsayarak yola çıkıyoruz. 13 Eylül 2017'de First Officer pitostatik sistemler üzerine bir eğitim almış ve uçuş sırasında yaşanacak hız göstergesi sorunlarıyla ilgili eğitimler almış. Bakın bu da daha sonra neden bunların önemli olduğunu anlatacağım. Bu arada raporda bir takım teknik bilgiler de var. Hız bilgileri, irtifa bilgileri nasıl kaptanın ve yardımcı kaptanın önüne gidiyor. O konuda da teknik bilgiler verilmiş. Aslında ben de Challenger'a çok benzer CRJ-200 ile uçtuğum için çok iyi biliyorum uçağı. Son derece basit bir sistemi var aslında. Sol taraftaki gövdenin sol burun tarafında olan sistemler kaptanın sistemlerine hizmet verir. Sağ taraftakiler de yardımcı pilotun sistemlerine hizmet verir. Ayrıca bunların dışında da bir tane standby şey olur ki o da yedek sistemlere güç vermek açısından. Şimdi her şey normal giderken uçak 360'dan 360'dan 380'a tırmanırken bir takım şeyler oluyor. Her şeyden evvel radar kayıtlarına bakmak lazım. Bunlara bakmışlar İranlılar. İranlıların radar kayıtlarında buraya yazmıştım. 290 knot'la giderken 380 uçuş seviyesine gelene kadar 213 knot'a kadar yavaşlamış uçak. Bu ne demektir? Tırmanmaya başladığı zaman burada da gösteriliyor ki vertical speed ile tırmanmış kaptan. Ben demiş VS ile tırmanıyorum. Burada yapılan olay ne? Uçağın burnunu belli bir açıya tutmak ve sadece sizin tırmanma varyonunuzu ayarlamanız anlamına geliyor. Bu durumda aynı şekilde bakın ACT kazasında da söz etmiştim bunu. Speed protection yok. Yani siz burada uçağı eğer burnunu çok fazla yükseğe verirseniz uçak gerçekten yavaşlayabiliyor. Bu yavaşlama sonucunda da hızını koruyamıyor. Koruyamadığı zaman da stall durumuna girebiliyor. Tam bunlar olurken 380'a tırmanamadığı zaman uçak 379'a geldiği zaman stall'a giriyor. Buna müdahale etmeye çalışıyorlar. CRJ'de veya işte Challenger'da bununla ilgili hız sorunu konusunda bir takım size uyarılar verir. Kaptanla yardımcı pilotun arasındaki hız göstergelerindeki hız farkı 10 knot'ı geçtiği zaman size uyarı veriyor uçak. Bu uyarıyı alıyorlar. Gidiyorlar checkliste yapıp checkliste'deki görevleri ne yapılacaksa onları yapmaları lazım. Bu sırada kaptan yardımcı pilota diyor ki hava trafiğe söyle biz 370'a inmek istiyoruz diyor. Uçağın tutunamadığı bir şekilde belli. Uçağın o irtifayı bir türlü yakalayamayacağı olduğu da belli. Önce 370'a in istiyor. Yardımcı pilot tam checklisti yakaladığı zaman ondan sonra daha da aşağıya 340'a inelim diyor kaptan. Onu da yardımcıdan istiyor. Bu sırada yardımcı pilot hem kaptana uyarıda bulunuyor. Diyor ki niye diyor tutuyorsun uçağı diyor burnunu diyor. Şimdi eğer bir stall'a girerseniz siz CRJ'lerde, Challenger'larda hem stick shaker vardır. Yani hızınız azaldığı zaman sizin kumanda lövyeniz böyle hakikaten titrer. Kokpitte bayağı yüksek bir ses oluşturur. Onun dışında da bazı uçaklarda olmayan stick pusher vardır. Yani alır buna müdahale etmediğiniz takdirde uçak kendiliğinden burnunu aşağıya verir. Ancak bu durumda şöyle bir şey söz konusu. Uçak burnunu aşağıya vermek istemesine rağmen kaptan uçağı geri doğru çekmeye, burnunu yukarıya doğru kaldırmaya çalışıyor. Bu durumda First Officer hem checklisti yapmaya çalışıyor, hem hava trafikle ilgilenmeye çalışıyor, hem de kaptana dönüp niye böyle yapıyorsun, neden uçağın burnunu bırakmıyorsun diye müdahale etmeye çalışıyor. Bunun karşılığında da kaptan ben yapmıyorum uçak kendiliğinden yapıyor diye ona ikazda bulunuyor. Tabii bütün bunlar olurken
kaptan bir hata daha yapıyor. Bu hatada ne yazık ki aslında yapması olan görevi, yani uçağı uçurmayı bırakıp yolculara anons yapıp yolculara merak etmeyin hiçbir şey yok, her şey yolunda, her şey kontrolümüz altında diye yapıyor. Şimdi havacılıkta altın kurallar vardır. Biz deriz ki önce uçağı uçur. Ne olursa olsun. Ondan sonra uçağı doğru yönde uçur. Ondan sonra da hava trafikle konuş deriz. İngilizce olarak ben bunu anlatayım. Aviate, navigate, communicate'tir sırası. Öncelik sürekli olarak böyledir. Uçağı önce uçurmanız lazım. Uçağın sizi uçurmaması lazım. Ondan sonra sizin uçağı doğru yöne yönlendirmeniz lazım. Bu sadece sola sağa değil, yukarı aşağıda, ki bu konuda bir takım çabaları da olmuş ekibin. Ama ondan sonra ancak hava trafikle konuşmanız lazım. Tabii bu sırada hava trafik radarda bunların ne yaptığını görüyor. Radarda ne yaptıklarını görünce önce uçağı arıyor. Uçaktan cevap alamayınca 737-800'ünü arıyor. Diyor ki Türk Hava Yolları 757, sen şunlarla irtibat sağlayabiliyor musun? Bir bak bakalım diyor ve Türk Hava Yolları pilotu Türkçe Tango Charlie Tango Romeo Bravo ile irtibata geçmeye çalışıyor. Buradaki Türkçe konuşmaların metinlerini yazmamışlar raporda, ama bu da en azından olayın vahametinin iki tarafında, yani hem hava trafiğin hem de Türk Hava Yolları'nın pilotunun biraz farkında olduğunun göstergesi. Tabii bunlar olduğu sırada kokpitte ne oluyor derseniz, ikinci pilot iki defa kaptana müdahale etmeye çalışıyor. Müdahale etmekten de kastım hani ne yapıyorsun, niye burnunu aşağı vermiyorsun diyor. Fakat ne olursa olsun kumandaları eline alıp kendisi burnunu aşağı vermiyor. Yardımcı pilot müdahalede sadece sözlü olarak bulunuyor. Ama sizin canınız artık çok önemli duruma geldiği zaman siz o zaman ne yapacaksınız? Lövyeyi alacaksınız. Müsait bir şekilde, çok daha artık böyle aşağıya bırakmadan uçağı aşağı, burnunun aşağı vermeniz lazım. Şimdi bütün bu acil durum olurken bizim yaptığımız bir şey vardır. Değişik hava yollarının prosedürleri değişiktir. Şöyle olabilir. Eğer bir acil durumla karşılaşıyorsanız uçağı uçuran pilot her zaman için uçurmaya devam eder. Ve sadece ve sadece uçağı uçurmaya konsantre olur. Diğer pilot checklistleri açar. Diğer pilot hava trafikle ilgili olan görüşmeleri yapar. Eğer Mayday çağrısı verecekse veya PEN çağrısı verecekse onları halleder. Ama her zaman için uçağı uçurmakta olan pilot olayla aşina olduğu için uçurmaya devam eder. Ancak bu kazada gördüğümüz öyle bir olay var ki hava trafikle konuşmasını kaptan yardımcı pilota emrettiği için checklisti bir türlü bitiremiyor yardımcı pilot. Checklisti de bitiremedikleri için uçağın burnunu ezmek, uçağı tekrar uçar duruma getirebilmek için yapılması gereken hareketleri yapmıyorlar. Bunun da sonucunda uçak o irtifada sürekli olarak burnunu artık yunuslama şeklinde yukarı aşağıya böyle indirmeye, kaldırmaya başlıyor. Çünkü uçak uçuyor, stall durumuna gelmiş. Ondan sonra uçağın lövyesi bunu otomatik olarak aşağıya veriyor. Ama kaptan da bunu sürekli olarak çektiği için bir türlü uçak burnunu tam anlamıyla aşağı verip kurtaramıyor durumu. Bunun ötesinde kaptan bir şey daha yapıyor. Otomatik pilotu devreden çıkarıyor. Şimdi bu durumda yapmanız gereken şey mümkün olduğu kadar otomasyonu sizin lehinize kullanmak. Siz orada panelde, üstte uçağın kokpitindeki panelde daha düşük bir yüksekliği verip arkasından da herhangi bir şekilde uçağın burnunu aşağıya vermeye yönlendirseniz eğer, hem iş yükünüz azalacak hem bu kadar yoğun bir kokpit ortamı olmayacak, panik ortamı olmayacak. Ama 3.80 gibi veya 3.60 gibi yüksek bir irtifada elle uçurmaya kalktığınız zaman uçağın da büyük bir olasılıkla tahmin edilenden daha da ağır olması nedeniyle, unutmayın uçakta 11 tane yolcu var. Bunların alışverişten geldikleri bir sürü valizleri var. En azından 3,5-4 saatlik bir yakıt var uçakta. Çok da bir uçak değil, hafif bir uçak değil, o kadar yükseklere gidebilecek kadar. Bütün bunları bir araya koyduğunuz zaman, bu durumda ortaya çıktığı zaman artık uçağın yunuslama hareketi giderek daha da fazlalaşıyor. Bunu da grafiklerde göstermişler.
raporda. O da çok ilginç. Ve bu yunuslamanın çok fazlalaşması sonucunda uçak öyle bir noktaya geliyor ki burnu çok kalktığı için motorlara hava gitmemeye başlıyor. Çünkü arkada burada kanatlar var. Burnu bu kadar kalktığı zaman kanatlar içeriye giren havanın engellenmesine yol açıyor. Motorlar da hava alamadığı için bu sefer hem çalışmayı durduruyorlar hem de motorlar durduğu için de ani bir şekilde böyle durduğu için de büyük bir olasılıkla motora zarar verecek şekilde, yani bir daha çalıştırılamayacak şekilde motorlar durmuş oluyor. Şimdi bu tamamıyla pilotun yapmış olduğu hareketten dolayı ortaya çıkan bir durum. Buna benzer bir kazada Amerika'da CRJ-200'leri uçuran Pinnacle Hava Yolları'nda olmuştu. Boş giden bir uçakta 2 tane pilot, aklı evvel 2 tane delikanlı. Uçağı çok da böyle yüksek irtifalarda uçabilen bir uçak, çok iyi performansı olan bir uçak değil. Flight Level 410'ya, yani 41.000 fite çıkarmak istemişlerdi. Oraya kadar çıkmak isteyen uçakta zorlaya en sonunda aynı şekilde burnu çok fazla yukarı geldiği için motorlara giden havaların kaybolması nedeniyle motorlar bir anda durmuştu ve ondan sonra motorları tekrardan çalıştıramamışlardı. Ama en azından orada uçağın uçuşunu düz tutmuştu pilotlar ve 21.000 fitten itibaren burnu yeterince miktarda aşağıya verdiğiniz ve yeteri miktarda hız kazandığınız takdirde o motorları tekrar çalıştırmanız mümkün olabiliyor. Bunun da prosedürü var ve bu durumda motorlar da durduğu için yine bizim kazaya döndüğümüzde eğer onlar da uçağın burnunu hem aşağıya verselerdi bu durumda olmayacaklardı. Motorlar zaten durmayacaktı. Hadi durdu diyelim, 21 bin fitten giderken en azından motorları çalıştırmak için belki de şansları olacaktı. Şimdi ben size demiştim ya, kaptanla F10'un eğitim kayıtlarının özeti var diye. Şimdi buna ilk baktığınız zaman ilk edindiğiniz izlenim F10'un hem çok az miktarda uçuş saatinin oluyor olması hem de eğitim sırasında tam da bu manevrada tekrar etmek zorunda kalmış olması. Şimdi bunlara ilk baktığınız zaman acaba F10 mu uçuruyordu ve onun tecrübesizliği ve bu yetersizliğin nedeniyle mi bu uçak düştü denilebilir. Ama aslında öyle değil. FO, dediğim gibi, 2 defa kendisini uyarıyor kaptanı ve bu uyarma sonucunda kaptan hala uçağın burnunu aşağıya vermesini engelleyerek uçağı kötü duruma sokuyor. Bu da çok ilginç bir olay çünkü genellikle herkesin tahmin ettiği kanı deneyimli olan pilotun daha iyi bir pilot olduğudur. Bu da her zaman için böyle olmadığını gösteriyor. Şimdi eğer bir toparlayacak olursak, hem benim bir takım çıkarımsamalarım var bu kazadan, hem de İranlı Kaza Araştırma Otoritesi'nin yapmış olduğu bir takım yorumlar var. Onların üzerine gidelim. Her şeyden evvel ekibin iyi bir çalışma göstermediğini söylüyor. Çünkü aralarındaki geçen konuşmalardan çok fazla bir karmaşanın ve anlaşamamazlığın ortaya çıktığı gözüküyor. Şimdi özel jetler biraz farklıdır bu konuda. Havayolu gibi değildir. Özel jetlerde çok fazla uçmazsınız. Eğer özel jetiniz başka firmalara da kiraya verilmiyorsa. Örneğin bakacak olursak FO 90 günde 48 saat uçmuş. Yani 3 ayda 48 saat, ayda yaklaşık 15 saate 16 saate denk geliyor. Hava yollarında tabii çok daha fazla uçuyorsunuz. Hava yollarında standartizasyon daha iyidir. Bir de ekipler sürekli olarak standartizasyon daha iyi olduğu için birbirlerinin ne yapacağını beklerler bu durumda. Dolayısıyla ekip çalışmasında bir eksiklik olduğu gösterilmiş raporda. Bu gerçekten de benim de hemfikir olduğum bir olay. Ayrıca kaptanın sürekli olarak FO'yu checklist yapmaktan alıkoyup hava trafikte konuş, şunu yap, bunu yap diye bir takım direktifler vermesi de aslında checklistle sorunun çözülebilme olasılığını da ortadan kaldırmış. Benim burada bir önerim var. Örneğin ben CRJ-200 uçururken bu uçakta bu arıza bize geldiği zaman bu bir memory item'dı. Yani nedir memory item? Kafanıza koyacaksınız ve bunu ezberden yapacaksınız. En azından ilk 2 hanesi bu prosedürde bizde anında gördüğümüz takdirde müdahale edip anında yapacağımız 2 tane prosedür vardı.
Onlar bizim hafızada bilmemiz gereken prosedürlerdi. Bunlar ne yazık ki bunu hafızaya kaydetmedikleri için kaptan da biraz kafası karıştığı için çünkü kaptanın tarafında çok hızlı gittiği söyleniyor ama F10'un tarafında ve en önemlisi standby aletlerde aslında uçağın çok yavaş gittiği gözüküyor. Böyle bir durumda kaptanın aslında standby aletlere bakıp ha benim instrumentum iyi değil demesi lazım. Böyle kaptanın durumunun farkına varmaması, kaptanın otopilotu devreden çıkarması çok büyük bir handikap olarak belirtilmiş. Burada otopilot yerine otomasyon kullanılsaydı eğer bu kadar kötü bir sonuçla bitmeyecekti bu uçuş deniyor. Kaptanın sürekli olarak işte stick pusher'la sürekli olarak kavga etmesi denmiş burada. İşte stick pusher'ın burnu aşağıya vermesine rağmen kendisinin sürekli olarak geri çekip uçağı hala perde viteste stall'da tutması kötü bir şey. Ve motorlar durduktan sonra tabii o noktada fazla bir bilgi verilmemiş bize. Yani motorlar durduktan sonra uçak stall'a girip ondan sonra yana yatarak mı düştü yoksa burnu aşağı verip ne düştü? Motorlar durduktan sonra 21.000 fitten başlayarak motorları tekrardan çalıştırılma konusunda herhangi bir girişimde bulunulmadığı söyleniyor raporda. Şimdi bir de uçağın kayıtlarına ulaşamamış İranlılar. Yani bakım kayıtlarında Transport Canada'nın verdiği bir AD var, Airworthiness Directive. Bunlar size havacılık otoritesi tarafından yapılmazsa olmaz diye verilen bir takım değişikliklerdir. Bunlar genellikle uçağın bakımıyla ilgili olaylardır ama bazen de uçağın uçurulma prosedürleriyle ilgili değişiklikler vardır. Transport Canada diyor ki Challenger 604 uçaklarında uçuş bilgi kitabında yani Airplane Flying Manual'da güvensiz hız göstergesi durumunda yapılması gereken prosedürlerde değişikliğe gidilmiş. Bu eğitim değişikliğinin şirket içerisinde bir eğitim değişikliğiyle gözden geçirilip götürülmediği konusunda herhangi bir bilgiye ulaşamamış İranlı otoriteler. O da bir eksiklik olarak belirtiliyor. Bir de çok daha ilginç bir olay var. Tabii bu kazaya yol açan bir şey değil ama kazanın araştırılmasında maalesef bir handikap. O da Batı dünyasının İran'a uyguladığı ambargo nedeniyle İranlılar Transport Canada'dan ve Kanada Kaza Kırım Araştırma Ekibinden gerekli verileri alamadık diye şikayette bulunmuşlar raporun bir bölümünde. Ancak bunun karşılığında Kanadalılar da bir cevap yazmışlar. Size uygulanan ambargolar nedeniyle bu verileri sizinle paylaşamıyoruz demişler. O da gerçekten kötü bir olay. Çünkü keşke bu olay politize edilmeseydi de onlar da bu verileri paylaşabilselerdi. Ama tabii gerek Bombardier gerekse Transport Canada bunları paylaştığı zaman da o zaman diğer NATO ülkelerinden, Amerika'dan vesaire vesaire yaptırımlarla karşılaşmaları da söz konusu. Bu da ilginç bir olayın yönü. Kazanın araştırılmasındaki eksikliklerden bir tanesi. Şimdi bu kaza raporunun ACT kazasındaki raporla çok benzerlikleri var. Sanki hani tek bir matbu yerden çıkmış gibi gözüküyor. O da beni çok şaşırtmadı çünkü İran uzun senelerdir Batı dünyasına kapalı olduğu için bu konudaki ekspertizini zannedersem Rusya'dan ve benzeri ülkelerden alıyor diye tahmin ediyordum. Aynı şeyde ACT kazasında olduğu gibi NTSB raporları kadar ayrıntılı bir rapor değil bu. Olayın nerede başlayıp nerede bittiğini, neden bu hale geldiğini çok iyi anlatan bir rapor bence. Umarım bu ve buna benzer kazalar olmaz. Umarım bu kaza raporları bizde de yayınlanır ki biz de pilotlar olarak, işletmeciler olarak ve herkes olarak bunlardan dersimizi alalım. Kendimizi daha iyi bir şekilde eğitelim. Çünkü bunları okuduğu zaman bir pilot olarak en azından benim içimden geçen şey üzüntünün dışında ben böyle bir durumda ne yapardım deyip gidip kendi prosedürlerimi tekrardan gözden geçirmek. Eğer bu alışkanlığı edinirseniz gerçekten sizin kendinizi hem güvenli bir pilot olarak hissetmek hem de güvenli bir pilot olarak uçmak açısından çok yararlı bir özellik. Başka bir Kaptan Baha videosunda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.
Bu ve benzer videolar hoşunuza giderse de arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Yorumlarınızı altta yorumlar kısmında bekliyorum. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.